Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. Piyasalarda tavan mı yoksa devam mı konuşuluyor? Borsa İstanbul Yüz Endeksinde geçtiğimiz haftadan beri yukarı yönlü seyrini sürdüren ve dün gelen sert satışlarla beraber Borsa İstanbul Yüz Endeksinde satışların bozulduğunu gördük. Borsa İstanbul Yüz Endeksi dün %1,35'lik azalış ile 1454 seviyesinden işlem kapatırken işlem hacmi ise 12,3 milyar Türk lirası olarak gerçekleşti. Pazartesi günü seyrin karışık olması ve düşük hacimle gelen yükselişin etkisinin kısa sürdüğünü de söylemek isterim. Döviz kurunun tekrardan 8,35 Türk lirası seviyesini görmesiyle borsa tarafında haftanın geri kalanını baskılanarak devam etmesinin mümkün olması bekleniliyor. Borsa İstanbul'da Ağustos ayı itibariyle yabancı yatırımcıların yaptığı alımlar 477 milyon doları bulurken dün açıklanan verilere göre yabancı yatırımcılar Ağustos ayında 12 milyar 353 milyon dolar tutarında alım yaparken 11 milyar 875 milyon dolarlık satım işlemi gerçekleştirdi. Yabancı yatırımcıların Ağustos ayı içerisinde yaptıkları toplam işlem hacmi ise 24 milyar 228 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yılın ilk 8 ayına bakacak olur isek, alım işlemlerinin 150,8 milyar dolar, satım işlemlerinin ise 152,3 milyar dolar olurken net alım miktarı ise 1 milyar 403 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Dün açıklanan hazine nakit dengesi ile Ağustos ayında 64,3 milyar nakit fazla vererek kayıtlara geçerken nakit dengesinin yıllık seyrine bakacak olur isek Ocak ayı ile Ağustos döneminde 42,1 milyar Türk lirası açık verdi. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla bütçe açığının 33,2 milyar dolarlık bir azalış söz konusu olduğunu da söylemek isterim. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ 2. Olağanüstü Genel Kurulu'nda suya %15,62'lik zam yapılması teklifini kabul etti. İstanbul'un altyapısının nüfus artışına paralel devam ettiği belirtilirken eski tesisatların yenilenmesi, akaryakıt ve ithal ekipman maliyetlerinin artması, şehir dışındaki barajlardan alınan suyun maliyetinin artması gibi giderlerden kaynaklı olarak fiyatlarda zamın uygulandığı açıklandı. Alınan zam kararının ardından tüketici fiyatlarına olacak etkisini de merakla beklerken bu gelişmelere ek olarak Avrupa bölgesinde artan doğalgaz fiyatları tüketici fiyatlarına ilerleyen dönemde yansıması söz konusu olabilir. Doğalgaz fiyatlarındaki yükselişin kömür tüketiminin önlenmesi için alınan tedbirlerin etkili olduğunu da söylemekte fayda var. Artan fiyat baskılarının sonbahar ve kış aylarında devam etmesi durumunda ülkemizde de fiyatlamalara başlanılacağı tahmin ediliyor. Enerji tüketiminin kış ayında rekor kırdığını düşündüğümüzde hane halkı gelir üzerinde artan doğalgaz fiyatlarının olumsuz etkisi de olabilir. Yaşanılan gelişmelerle birlikte hem su kullanımı hem de doğalgaz fiyatlarındaki gelişmeler sonucunda TÜFE'nin ilerleyen dönemlerdeki seyrini de yakından takip ediyorum. Vaka sayılarındaki yukarı yönlü ivme dikkat çekerken son 24 saat içerisinde 23.638 yeni vaka açıklanırken 274 vatandaşımız da hayatını kaybetti. Tam anlamıyla
aşılanmış kişilerin nüfusu oranına bakıldığında %62,80 seviyesine ulaşılırken aşılama hızının doğru ilerideki yavaş seyri devam ederken kaynaklarda yer alan haberlere göre Türkiye'de yoğun bakımda olan 952 hastadan sadece 5'i 2 doz BioNTech aşısı olmuş kişiler olduğu da belirtildi. Son dönemde okulların açılmasıyla beraber vaka sayılarının seyrini de yakından takip ediyorum. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altında Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil getirilerindeki yükseliş ile 1,35 seviyesinden işlem görürken geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik Devletleri tarafında açıklanan verilerin beklentilerin altında kalması ve dolar endeksindeki yataylık ile değer kazanan ons altında kazançların geri verildiğini görüyoruz. Ons altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1805 ve 1815 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 1790 ve 1780 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Gram altın tarafında ise Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil getirilerindeki görülen yükseliş sonrasında ons altında da değer kayıplarının yaşandığını gördük. Dolar endeksindeki gelişmeler çerçevesinde hafif negatif bir yatay seyir içerisinde bulunan gram altında Amerika Birleşik Devletleri piyasaları dün tatil olması nedeniyle piyasalardaki durgunluğun olduğunu söylemek isterim. Gram altına teknik olarak baktığımızda gram altında yukarı yönlü hareketlerin görülmesi durumunda 485 ve 490 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 475 ve 470 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Pound dolar paritesinde ise İngiltere'de PMI verisi beklentilerin altında 55,2 olarak açıklanırken bir önceki aya göre de azalış gösterdiğini söylemek isterim. Bugün İngiltere Merkez Bankası yetkilisi Saunders'ın konuşmasını yakından takip ederken hareketlerini yukarı yönlü devam ettirmesini beklediğim pound dolar paritesinde yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1,3790 ve 1,3820 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası aşağı yönlü hareketlerin oluşması durumunda ise 1,3745 ve 1,3725 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Dolar yen paritesinde ise Japonya ekonomisi 2021 yılının ikinci çeyreğinde beklentilerin oldukça üzerinde yıllık bazda %1,9 büyürken çeyreklik büyüme %0,5 seviyesine gerçekleşti. Japonya cari hesabı Temmuz ayında 1,9 trilyon dolar seviyesine gerçekleşirken Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinde tekrardan 1,35 seviyesinin üzerine çıktığını gördük. Dolar yen paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 110,90 ve 111,70 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken direnç noktaları.
gelebilecek olası satış baskılarının oluşması durumunda ise 109,70 ve 109 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maybe you should take it slow.